Evren, sınırlarını bile bilmediğimiz, içinde her türlü aşırılığı barındıran devasa bir laboratuvar. Gözlerimizle görebildiğimiz kısımda bile akıl almaz şeyler var. Yıldızları yutan kara delikler, ışık hızına yaklaşan patlamalar, süpernova dalgaları, nötron yıldızlarının ezici çekimi, galaksileri yutan kozmik fırtınalar. Ama tüm bu şiddet, tüm bu kaos, belki de evrendeki bilinen kısmın yalnızca küçük bir kesiti. Çünkü göremediğimiz, ölçemediğimiz, hatta varlığından sadece teorilerle haberdar olduğumuz başka yapılar da olabilir. Bu videoda bilimin sınır çizgisine dokunacağız. Evrenin var olduğu düşünülen ama henüz gözlemlenememiş en gizemli olgularına bakacağız. Kara deliklerin çevresinde dönen planetler. Henüz zamanı gelmediği için oluşmamış kara cüceler. Maddeyi dışarı fırlattığı düşünülen beyaz delikler. Ve evrenin neredeyse tamamını oluşturan ama gözlerimizden tamamen saklı karanlık madde ve enerji. Şimdi gözlemlenebilir evrenin ötesine geçelim. İlk durağımız evrenin en garip, en paradoksal fikirlerinden biri: beyaz delikler. Kara delikler, maddeyi ve ışığı içine çeken uzay zaman çukurlarıdır. Ama teorik olarak bu çukurun tam tersine davranan bir yapı da mümkün olabilir. Maddeyi içine çekmek yerine dışarı fırlatan, tersine çalışan bir delik. İşte buna beyaz delik deniyor. Einstein'ın genel görelilik denklemleri bu tür bir yapının kağıt üzerinde mümkün olduğunu söylüyor. Ancak bir beyaz deliğin oluşabilmesi için kara deliğin içindeki tekillik noktasının zamanın tersine akması gerekir. Yani bir anlamda kara deliğin geçmişe doğru patlayan bir yansımasıdır. Peki hiç gözlemledik mi? Hayır. Şimdiye kadar hiçbir teleskop beyaz deliğe benzer bir olayı doğrulamadı. Ama bazı astrofizikçiler evrenin erken döneminde yaşanan ani gama patlamalarının ya da gizemli enerji sıçramalarının bu tür yapıların kalıntısı olabileceğini düşünüyor. Eğer beyaz delikler gerçekten varsa, onlar sadece kara deliklerin zıttı değil, belki de evrenin nefes alma anları olabilir. Maddeyi yutan bir evrenle, maddeyi dışarı atan bir evrenin sonsuz bir döngü içinde birbirini tamamladığı bir kozmik nefes. Ve belki de bizim evrenimiz, başka bir evrende çöküp yok olan bir kara deliğin içinden doğmuştur. Beyaz deliklerin maddeyi dışarı fırlattığı bir evren hayal etmiştik. Şimdi o düşüncenin tam tersine her şeyi içine çeken bir güçle çevrili dünyalara gidelim. Kara deliklerin etrafında karanlıkta dönen gizemli gezegenlere. Yani planetlere. Planet kelimesi black hole ve planet kelimelerinin birleşiminden geliyor. Henüz hiçbiri keşfedilmedi ama fiziksel olarak mümkün oldukları düşünülüyor. Bu gezegenler bir kara deliğin çevresindeki güvenli bölgede, yani çekim etkisinin yıkıcı olmadığı bir yörüngede dönebilirler. Düşünsene, etrafında hiçbir yıldız yok. Hiç sabah olmuyor, hiç gün doğmuyor. Ama kara deliğin çevresindeki akresyon diski, yani yutulmak üzere dönen sıcak gaz halkası, uzaktan parlayan tek ışık kaynağı olabilir. O ışıkla ısınan bir gezegen. Karanlığın içinde bir parça sıcaklık. Bazı modeller, bu tür gezegenlerin yüzeyinde yıldız ışığı olmadan bile enerji akışı sayesinde sıvı suyun bulunabileceğini öne sürüyor. Belki bu gezegenlerde alışık olduğumuz yaşam biçimlerinden tamamen farklı canlılar evrimleşmiş olabilir. Ama biz henüz bir planeti göremedik. Kara deliklerin ışığı bile yutan doğası onları saklıyor. Yine de belki bir gün bir kara deliğin gölgesinde sessizce dönen bir dünyayı fark ederiz. Ve o zaman yaşamın gerçekten nerelere kadar ulaşabileceğini yeniden tanımlamak zorunda kalırız. Planetlerin karanlığından çıkıp şimdi yıldızların sessiz dünyasına doğru yol alıyoruz. Ama burası sıradan bir yıldız hikayesi değil. Burası evrende henüz oluşmamış ama teoride var olan kara cücelerin yeri. Kara cüceler yıldızların son evresidir. Güneş benzeri bir yıldız, milyarlarca yıl boyunca enerji üretir, ışık saçar ve sonunda kırmızı dev haline gelir.
Ardından dış katmanlarını kaybeder ve geriye sadece yoğun bir çekirdek kalır. Ama evren henüz yeterince yaşlı olmadığı için bu çekirdekler henüz gerçek kara cüce haline dönüşemedi. Düşünsene, bir yıldızın sıcaklığı neredeyse tamamen kaybolmuş, artık ışık saçmayan bir gövde. Sadece soğumuş, sessiz bir kütle. Milyarlarca yıl sonra belki onlar evrenin en karanlık bölgelerinde dolaşan devasa buz kütleleri haline gelecek. Kara cüceler, bilim insanlarına evrenin zaman ölçeğini ve yıldız evrimini anlamada ipuçları verebilir. Ama onları gözlemleyebilmek neredeyse imkansız. Işık saçmadıkları için görünmezler. Sanki evrenin kendi karanlığında kaybolmuş birer hayalet gibi. Ve belki de bir gün kara cüceleri bulduğumuzda evrenin geçmişi ve geleceği arasında gizli bir bağlantıyı keşfedeceğiz. Kara cücelerin sessizliğinden sonra şimdi evrenin en büyük gizemine, neredeyse tüm kozmik yapıyı oluşturan ama gözle görünmeyen güçlere bakıyoruz. Evrenin yalnızca %5'inin bildiğimiz maddeyle dolu. Geri kalan %95, onun neredeyse yarısı dark matter, yani kütle çekimiyle hissedilen ama asla doğrudan göremediğimiz bir madde. Diğer yarısı ise evrenin hızlanan genişlemesini sağlayan gizemli dark enerji. Düşünsene, tüm galaksilerimizi tutan görünmez bir ağ, yıldızları, gezegenleri, hatta ışığı şekillendiriyor. Ama hiçbir teleskop onu yakalayamıyor. Evren, gözlerimizin göremediği bir el tarafından şekillendiriliyor gibi. Belki planetler, kara cüceler ve beyaz delikler sadece bu görünmez yapının üzerinde oynayan parçacıklar. Görünmeyen egemenliğin birer küçük yankısı. Ve işte burada duruyoruz. Evrenin çoğu bizim gözlerimizden saklı ama etkisi her yerde. Gizemli, devasa ve hala keşfedilmeyi bekleyen.